Sakarya Meydan Muharebesi. Günaydın. Bugün 23 Ağustos 2024. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü. Türk ulusunun ölüm kalım mücadelesindeki en önemli muharebelerden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi, hepimizin bildiği üzere 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında icra edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Melhame-i Kübrası yani Kan Gölü ya da Kan Deryası olarak adlandırdığı bu muharebe tam 22 gün sürmüş. 13 Eylül 1921 günü Yunanlıların Sakarya Nehri'nin batısına atılmasıyla sona ermiştir. Sakarya Meydan Savaşı dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi olarak geçmiştir. Bununla birlikte muharebe başında 5401 olan subay mevcudumuz, muharebenin sonunda 4012'ye düşmüştür. Cephe hattında görev yapan birliklerde subay zayiat oranı %70'e kadar ulaşmıştır. Muharebe sona erdiğinde ise bazı alaylarda subay kalmamıştır. Bu nedenle Sakarya Meydan Muharebesi bir subaylar savaşı olarak anılmaktadır. Savaş sonunda Türkler 5713 şehit, 18480 yaralı, 828 esir ve 14268 kayıp verirken Yunanlılar 3758 can kaybı, 18955 yaralı, 354 kayıp vermişlerdir. Sakarya Meydan Muharebesi sonucu askeri harekat yön değiştirmiştir. Sakarya Muharebesi sonuna kadar stratejik savunma yapılırken Sakarya'dan sonra stratejik taarruza dönülmüş ve Sakarya Zaferi ile inisiyatif Türk ordusuna geçmiştir. Önce Sakarya Nehri'nin doğusu, sonra da Afyonkarahisar Eskişehir hattına kadar olan vatan toprakları Yunanlılardan temizlenmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin askeri sonuçları yanında siyasi sonuçları da Türk milleti için çok önemli kazanımlar sağlamıştır. Sakarya Zaferi'nden bir ay sonra 13 Ekim 1921 günü Bolşevik hükümetinin aracılığıyla Ankara hükümeti ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan daha önce yapılan Moskova Anlaşması'nı kendileri içinde geçerli saymışlardır. Böylece Türkiye'nin doğu sınırları kesinlikle güvenlik altına alınmıştır. Fransa, Sakarya Zaferi'nden sonra bekle gör tutumunu bırakarak İtilaf devletlerinden kopmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile Fransa tarafından Hatay, İskenderun dışında bugünkü güney sınırımız tanınmıştır. Güney cephesi güvenlik altına alındığından oradaki Türk birlikleri de Batı cephesine kaydırılmıştır. Batı Anadolu'daki Yunan egemenliğini hiçbir zaman kabullenemeyen İtalyanlar ise Sakarya Zaferi'nden sonra 1921 yılı sonuna kadar işgal ettikleri yerleri boşaltmışlardır. Sakarya Zaferi, İngiltere'yi de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımaya zorlamış ve 23 Ekim 1921'de tutsakların serbest bırakılması anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre İngilizler ellerinde bulunan 1. Dünya Savaşı tutsağı Türk komutanları ile Malta adasına sürdükleri Türk devlet adamları ve aydınlarını, Türkler de Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklattırdığı Anadolu'da bulunan İngiliz uyrukluları serbest bırakmışlardır. 2 Ocak 1922'de Türkiye-Ukrayna arasında bir dostluk anlaşması imzalanmış. Bu anlaşma ile Ukrayna'nın yanı sıra Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yakın dostluk ve temas geliştirilmiştir. İtilaf devletleriyle yapılan bu siyasi anlaşmalar Sevr Anlaşması'nın da geçerliliğini yitirmesi sonucunu doğurmuştur. Bütün bu askeri ve siyasal sonuçların yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 144 sayılı kanunla ve geniş yetkilerle 5 Ağustos 1921 tarihinde 3 ay süreyle başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Zaferi'nden sonra vefa duygusuyla dolu olan Türk milleti, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya yine aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi unvanı ve Mareşal rütbesini vermiştir. Poyraz Mavi Vatan Grubu olarak Sakarya Meydan Savaşı'nın 103. şeref yıl dönümünde
başta Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatana seve seve canlarını ve kanlarını veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, Büyük Türk millet tarafından unutulmamalarını ve hayatın her anında hatırlanmalarını temenni ediyoruz. Saygı, rahmet ve minnetle. Poyraz Mavi Vatan Grubu adına Ünal Gül. Mavi vatan rehberimiz, ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı, ya